So I like using this kind of knife. Ben bu tür bıçakları daha çok tercih ediyorum. It's a little bit flexible. Biraz esnek Şöyle geçiyor. görüyorsunuz. Şöyle gelebilir. Normally is to use like like this is normal. Normalde bu tür bıçaklar kullanılır. Yeah, but I think the salmon is so big and hard, so I think I get more power with this one. So I get the clean and cut. Somonda bu daha temiz bir kesme deneyimi sağlıyor bize. O yüzden ben bunu tercih ediyorum. So I just go around here Öncelikle burayı kestik. and I turn it Şöyle döndürdük. till I hear the crackling. Buradan o çıtırdama sesini duyana kadar. So then it's just this side, Bu tarafını böyle koyduk. and it's the same on the other. Diğer tarafta da aynı işlemi uygulayacağız. The cracking. Çıtırdadı. It's a little bit more difficult when you come on the downside. Bu taraf tabii daha zor, alt taraf. Okay. Like this. So Bu it's no. şekilde. And always never skin to flesh. Her zaman böyle koyalım. Et deriye değmesin. Because if you get like every slime and things that are in the skin, it's very it's pH values. What's that? Çünkü burada bir takım böyle şeyler olabilir. Onların da pH değeri ete zarar verebilir. O yüzden ete değecek. If that comes with the flesh, it's so strong for the flesh, and the flesh will be like when you get the salmon that are like mush, like soft and Bir de bu pullar falan böyle kıvamını bozabilir. Somonun daha yumuşak, süngerimsi bir kıvama büründürebilir. So that's why I'm always very like washing the fish, drying it before I cut it. And O it's yüzden kesmeden önce de ben hep yıkarım ve kurularım böyle. and it's also better because if it's not like going on skates, you're like. Bir de daha sabit oluyor böyle, kaygan olmuyor. So I clean it very nicely first. Çok güzel bir şekilde önce temizlemek lazım. Yıkadık, kuruladık, temizledik. Yeah, and I think also it can be in the cooler 3-4 more days because you don't have this slimy and blood and Bu everything. sayede hani kandan da kurtulduk. Üzerindeki, derinin üzerindeki o kaygan yapılardan da kurtulduğumuz için 2-3 gün ömrünü de uzatmış olduk aslında. And I always show this. Bunu da göstermeyi severim, bu tekniği. I'm not gonna do all this today, Hepsini yapmayacağım ama but the best tartar meat, tartar, tartar için because this have a lot of fat in here. çok yağlı olduğu için, tartar için çok uygun bu. So economically also, because you cannot cut this because the bones they are so high. Şuraları kesemiyoruz So, zaten. Çok so you will never get it. Hiçbir zaman alamayacağımız etler ama. But I think you get maybe 250-300 grams on one salmon. Şu yöntemle yani 250-300 gram somon So kazanabiliyoruz. that's 3 starters. Yani 3 başlangıç demek bu dolayısıyla. Peki normalde ette deriz ki kemiğe yakın olan et lezzetli olur. Balıkta da aynı şekilde. Yani kalsiyumundan In dolayı. meat, it is usually said that the meat closest to the bone is the most delicious. Yeah. Is the same thing applied to fish as well? Yeah, O it's, kalsiyum or Due to calcium. yeah, calcium and also the fat. Doğru. It's Hem so- kalsiyum hem de yağı, some fat here. yağı daha iyi olur kemiğe yakın etin. So this is like very for me in the kitchen is always saving. Benim için hep yani hiç atmadığım, her zaman kurtardığım bir kısımdır burası. And also we have this here, Bir de bakın şurası var. this fin. Şu yüzgeç kısmı. I always in the kitchen when I cut the salmon, I take care of this one, Somonu kestiğimde ben hep bunu da alırım mutfakta. and I put them in salt and sugar, Şeker ve tuz ekleriz üzerine. a lot,
bolca. Like 70-30. Yani %70, %30 gibi. Yeah. Like this. Şöyle. And keep it overnight. Bir gece bekletiyoruz. And then I'm smoking them Daha sonra da tütsülüyoruz. for a long time. Uzun süre. And so when I've salted them and smoked them, I put it in the freezer. Füme ettim. Ondan sonra da buzluğa koyuyorum. And when I have like 5 kilos, 5 kilo I falan make biriktiğinde smoked oil. smoked oil. Yeah, because Füme, yağ, somon yağı. because then I can use the smoked oil to make smoked mayonnaise. Füme, mayonez yapmak için de o daha sonra füme Yeah. yağı kullanılıyor. And then if you add this to the tartar, Bir de tartar It's adını perfect. eklediğimizde çok güzel so oluyor. we have tartar in the smoked mayonnaise. Füme, So mayonez içinde tartar yapmış oluyoruz. yeah, so I think if you have 10 of those, 10 tane falan it's biriktirsek maybe böyle 1.5 liter smoked oil. 1,5 litre füme yağ eder. Perfect. Bu da iyi. So often I actually save them and I give it to my supplier that has an old smoke oven. Then I get a real good taste of it. So did you try with the other part of the fishes to smoke and to combine? I mean, to feel the differences between this and maybe Onların the diğer herring. kısımlarını da füme ettiniz mi? Yeah, I Zaten think it's big, uygun değil yani çok But- deri var. but inside here it's probably 80% fat, İçi bakın %80 yağ. and the more fat you have, the better smoked product you Ne get. kadar yağ olursa o kadar daha iyi füme ürün ya da füme yağ elde ediyorsunuz. So and the rest of the fish, I usually never use this one. Ben genelde bu kısmı hiç kullanmam. But the head, we cook what's called fond stocks. Sorry. Evet, et suyu yapma, balık suyu yapmak için kullanılıyor. Yeah. So and stock on the leftover bone. Aynı şekilde kılçığını da yine balık suyuna koyalım. So I think this is a very I use this a lot. Bu benim çok kullandığım bir yöntem. Yeah. So Which kind of oil do we use for smoking? Smoked flavor. Tütsülerken hangi yağı Sunflower? kullanıyoruz? Ayçiçek yağı. yeah, because not olive oil. İşte de somon ama şimdi yeni yeni özellikle daha butik yerlerde farklı et kesimleri gibi işte alt kısım, ön kısım gibi farklı özel kesimlerle satılmaya da başlandı. Firmamızdan bütün kesimleri isteyebilirler. Çeşitli porsiyonlarda, çeşitli gramajlarda. Yeah. For your company too? Yeah. You have Yeah, the we do that also. yeah. That's and it's been very popular among at home at people. Yeah. Before they didn't buy so much fish, but now they can just take this package with this perfect fish. Özellikle evde yapanlar için çok popüler oldu. Eskiden çok balık almayan insanlar şimdi ambalajlı bir şekilde güzel bir kesim görünce markette alıp evde de yapmayı sevdiler açıkçası. So now I start Şöyle başladım. just following. It's a rack of bones here. Buradaki zaten yönünü takip ediyorum. I just feel it with and just put the knives up. Bıçağımla böyle hissede hissede ilerliyorum. And if you want to make a lot of oil, Çok yağ yapmak istiyorsanız This mesela one? şu kısımlarla koyuyoruz. that's also a lot of that fat I'm Orada da talking bayağı about. bir yağ var, o bahsettiğim yağdan. So now I'm doing the Japanese cut. Şimdi Japon yöntemini gösteriyorum size. Then everything shall be very clean. Çok temiz olacak her şey, göreceksiniz. For this part, Bu kısmı it's a lot of bones here. Yes, bayağı bir kemik var you burada. see this one, Şunları görüyorsunuz. but it's also a lot of flesh. Ama et de var. I actually never seen the bones go out like this, but Normalde kemikler böyle çıkmaz kılçıklar ama it was fantastic. çok güzel oldu. Super fresh. Marine style. Yeah. Demek çok tazeymiş. Actually, the thing about salmon, I forgot to talk about. Bu somon balığıyla ilgili şöyle bir şey de var, söylemeyi unuttum. We prepare the salmon as we think as we do with meat. Everyone says, "Oh, we have to have this newly fished fish today come up from the water." That's totally wrong because I think if this is like 3 to 5 days,
4-5, then it's starting to get good. Somon balığı hemen denizden çıkartıldığı gibi pişirilmez. Ette olduğu gibi yanlış bir kanı var aslında insanlarda ama 5 günden sonra somon balığı. It is the exact time that we distribute from Norway to Turkey. Actually, Zaten Norveç'ten Türkiye'ye gelene kadar it spend the time on the way and the distribution, and we have a good quality at the first day of delivery. seviyede oluyor. Yeah. And if you want to use the meat here, Buradaki eti kullanmak istiyorsanız da I usually put this just in like these containers, and I make a cooking liquid with salt and vegetables and coriander and herbs and stuff. diğer otlarla bir Just pour it over su yapılabilir. and let it stay till all the meat is tender. You just pick it away, and you can use it on a lunch dish within. You can mix it with mayonnaise. I always make sure every Japon detail is. tekniğinde çok ayrıntılara dikkat etmemiz lazım. O kısımları da almamız lazım. And now I'm going to do the bones. Şimdi kılçıkları alacağım. I just like do them ready first. Şöyle güzelce bir hazırlıyorum. Turn it. Ters çeviriyorum. And always pull it the right way. Hep doğru şekilde bunları almak lazım. You see, they are laying like this now. Yani yönlerini görüyorsunuz, çıkma yönlerini. Ona göre. Aynı yönden çekeceğiz yani tersine. So if you try to pull it this way, Bu tarafa doğru çekmeye çalışırsak Yeah. olmaz. it's like it's typical apprentices do this in Norway. Pull it the wrong way and it looks like a tartar at the end. Yanlış çekildiği zaman çünkü son hali çok kötü oluyor. It's hiding there. Bir tane saklanan bir kılçık vardı. So this one. So now it's ready to take off the skin. Most difference between the Japanese and the normal cut. Şimdi Japon yöntemi ve diğer kesme yöntemleri arasındaki en büyük fark bu aslında. Because now I have to be really careful. Çok dikkat etmem lazım. It's because I cut it real high. Çünkü çok yukarıdan kesiyorum. This is the same as I do for the Bocuse d'Or. Because Sonra da bunu böyle yapmış. because now you want everything to be everything of the brown shall go away. Bütün bu kahverengi kısımlardan falan da kurtuluyoruz çünkü. Because the brown stuff tastes, if you get too much of the brown, Çünkü çok fazla bu kahverengi şey kalırsa kısım it tastes a little bit. tadı değişiyor. You see, for a big hotel, the manager would be like having a heart attack. Yönetici bunu görse kalp krizi geçirir. But if you have a gourmet restaurant in Ama that, gourmet restoranda because if you have a great chef, he would never in a gourmet restaurant have this one on. asla mesela bu kahverengi kısımlar bırakılmaz. Yeah. So I worked in a lot of Michelin star restaurants, and it's like this is like. Ben bayağı bir Michelin yıldızlı restoranda da çalıştım. Böyle bir şey bırakırsanız orada işinizden olursunuz. So and then I start like fillet trimming it. Daha sonra kenarlarını aldım. Because you only want the perfect and the best. Çünkü sadece kusursuz ve en iyi kısımlarını kalmasını istiyorum. So, but of course, then we start with the tail. Daha sonra kuyruk kısmından başladık. This is perfect for frying or in the brasserie. Bu mesela böyle kızartma için falan bir brasserie'de çok uygun bir kesim. And this one is the back loin. Burası da arka kısım, arka ön kısım. Fileto. And this is
probably what most people want. En çok arzu edilen kısım zaten Bonfile bu. kısmı diyebiliriz belki. That's the steak maybe. No. Yeah. Fillet. I can tell a little bit when I cut it what I use the different for. Keserken anlatırım size ne için kullandığımı. Because most of the back loins, this part. Şu kısım So now I can tell you a little bit here. It's better like this. şöyle anlatıyor bakın. This one has a lot of structure Burada bayağı bir yapı var. and a lot of fat. Bayağı bir yağ var. So I think this is best for raw fish. Bu daha ziyade çiğ yenmek için kullanılıyor. Sashimi. Sashimi falan. Sashimi. This one, Bu kısım this is maybe very hard and needs. daha sert. If you cook this together, this may be finished after 4 minutes. Bu mesela 4 This dakikada is pişecekse 6 bu 6 dakikada pişer. because it has this is a lot of muscle serum. Bayağı bir kas var burada. Eklem. So these I often use for grilling and more like rough cooking. Mangalda ya da daha böyle ateşli pişirme tekniklerinde kullanılıyor. So raw, Çiğ, baked, grilled, pişecek, rough. ya fırında And pişecek. this one Bu da böyle is like searing off, az pişecek. poaching, Yüksek ateşte baking in the az oven. pişecek ya da poşe tekniğiyle yapılacak ya da Yeah. fırında da yapılabilir. So that's and you can also see this part here. Şurayı da göstereyim. This has this I often have on the menu. I call it the salmon toro Ben buna somon toro diyorum. Menüye de koyarım yani. because it has the same Sevdi tuna. yeah, Tuno. tuna toro. Toro çok yağlı olanı demek. Ha? Kendi Olmalı. işte. Yeah, yeah. Japon değil mi? Japon değil mi? Yeah. Somon torosu diyorum ben buna. So then it's like then if you call it the salmon toro, I can take 10 euros more. Somon toro dediğinizde 10 euro daha fazla para talep edebiliyorsun. No, but it's actually a very good. Ama çok güzel. I think it's a little bit among chefs. It's a little bit forgotten.